Bugün Siri ile benim için çok önemli bir gün. Çünkü biz 2019 yılında bundan tam bir sene önce Düldül'ün ilk marşına bastık ve şehir dışına çıktık. Bir senedir yollardayız. Bu bir sene içinde o kadar çok deneyim biriktirdim ki bunu dakikalara sığdırmam, bir YouTube videosuna sığdırmam imkansız. Sizin için birkaç özel görüntüyü birleştirmeye çalıştım. Nasıl para kazandığımdan neler yaşadığıma kadar, ne sorunlar çektiğimden, nasıl manzaralar, nasıl keşifler yaptığıma kadar, yolda tanıştığım dostlarıma kadar eğlenceli bir video hazırladım. O zaman size iyi seyirler. Bir senelik karavan hayatımın özeti geliyor. Maceranın başlangıcı tabii ki de karavan yapım süreciydi. 26 yaşına kadar hiçbir işe dokunmamış ben, vücudumda çeşitli morluklarla bu süreci başarıyla atlattım. Bunların hepsine böyle bakınca sinirlenemiyorsunuz yani. Evet, sinirlenince de böyle bakıyorsun ve ben bunu yapmıştım ya. Sonrasında tatlı sabahlara uyanış. Günaydın. Herkese kocaman günaydın. O zaman günaydın. 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 Herkese kocaman sevgi dolu bir günaydın. 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 Peki ya edindiğin muhteşem deneyimler? Otur. Aha, otur. Evet. Mücbir seyyah şu anda yaban domuzlarını beslemeye çalışıyor. Şimdi meşhur uçurum pozlarından vereceğim ama cesaret edemiyorum. Şu aşağıyı göstereyim mi? Anam çok korkunç. Baksanıza nasıl havlıyor ya o büyük arabaya. Bu yol nasıl yol? Böyle hep bir sürü kayalık var. Kopuyoruz. Ben tabii çok akşam karanlığına kaldım. Hava batacak ve yağmur da yağacak gibi duruyor. Şurada baksana insanlara. Hele şu an video çekerken de şarkı söyleyip çekseydik ya. Bu ne? Epek. Hayır, bazlama. Buna ekmek dersen çarpılırsın. Yol kenarında keçi boynuzu pekmezi yapıyorlar. Baksanıza. Hikayemi renklendiren güzel insanları da hatırlayalım. Ne oldu, kazan mı? Güzel yandı. Hayır biz içemeyiz ya. Şekersiz mi içemiyorsun? Ha. Hemen bakalım, bunu da bakalım. Düğünde oynamaz, düğün kapısında oynar ya. Allah. Ben düğünde de oynardım, yoktu ki. Araba geliyor, araba. Teyze sen de gel. Gülmüyorsun. Bak gene gülmüyorsun ya. Gene gülmüyorum, gene gülmüyorum. Gül, gül. Şu kadına ne yaşattınız? bakayım. Gülmüyor kadın. Gül de. Eşim öldü benim de. Ben böyle işlerden moralim o kadar şey değildi. Kendi kendime hani fazla gülmem. İyi tamam, ben gülüyorum hadi. He, reklamını yapayım. Belki gören olur, duyan olur. En eğlenceli yol arkadaşını da unutmamak lazım.
Bu macerada yapamayacağım ne varsa bunların hepsini tek tek denedim. Fatih abim sayesinde bisiklet sürmeyi denedim. Çocukluğumdan beri diğer hayalim olan resim çizmeyi denedim ama çok başarılı olduğum söylenemez tabii ki. En merak edilen soru ise değirmenin suyu nereden geliyordu? Onu da hızlıca cevaplayalım. Yevmiyeli olarak çeşitli işlere gittim. Temizlik işinden tutun da garsonluk işine kadar birçok işte çalıştım günlük olarak. Bu işlerin hepsini sosyal medyadan buldum. İnternet arayüzüne günlük işler yazdığınızda birçok seçeneğiniz çıkıyor. Bunun dışında kendi el yemeği sandviçlerimi sattım, reçeller yapıp sattım, turunçtan tutun da yaban mersinine kadar. Bir gün durup ya ben ne yapıyorum, burası neresi, neden bir arabanın içinde yaşıyorum gibi sorgulamaların başlamasından korkuyor musun? O gün devam günü mü olur, tamam günü mü olur sence? Bu evre insanlarda demek ki farklı zamanlarda ortaya çıkıyor. Ben de daha yola çıktığımda başladı. Ya parasız ne yapacaksın ya? Hayır, Diyorsun. filmlerde görüyorsun, tamam etkilendin ama onlar gerçek değil mi acaba? Hani insanları sosyal medyada gördün, ya gerçek değil mi onlar falan diye sorguluyorum. Bir baktım 48 gün geçmiş. Kendi kendimi kandırdım mı ya ben? Hani o evreyi çok yaşadım 10 gün içinde. Şu anki sonuç ne o zaman? Şu an gidebildiğim yere kadar. Benzinim bitsin, yakıtım bitsin. Hiç önemli değil. Arkada gıdamı yaparım. Ki gıdam da mı bitti? Giderim bir köye, derim ki açım kardeşim. Ben sizin tarlanızda çalışayım. Siz de bana gıda verin derim yani. Hiç artık gocunmam. Bu bir yol değil, deneyim. Yani ben bir yerleri görmek için seyahat etmiyorum. Evet. Ben bir şey deneyimleyebilmek, yaşayabilmek, kendimi bulabilmek için. Ben şu an 48 günde bile o kadar çok değiştim ki kendimi fark ediyorum. Muhteşem manzarada kıyafetlerimi kurutuyorum. Köpeğimle oynuyorum. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum derken başıma gelen. Evet. Ne tarafa doğru dua ediyordum ben? Evet, biraz daha koymak lazım. Kaldık. Allah, gene ıslandım ya. Oh. Bir tel parçası ve penseyle çözdüm. Yaptım, başardım. Ya daha dün ben topuklu ayakkabılarla fıtı fıtı toplantılara gidiyordum. Bugün otoban yol kenarına araba tamir ediyorum. Evet, küçük bir iş ama başardım. Görüşürüz. Maceranın en zor kısmı defalarca çekici tepesine binmekti ve ustanın bir hatası yüzünden 3 kere bu araca motor yapıldı. İşini iyi yapmayan ustalar sayesinde abimden aldığım eğitimle artık yarı kalfa sayılabilirim. Değil mi Siri? Şimdi bu neydi? Bunun adı Bu ne dişlisi? Triyere takılan mazot pompasının dişlisi. Gördüğünüz gibi ben her şartta, her koşulda hayalime sahip çıkmaya çalışıyorum. Ne olur siz de hayalinize sahip çıkın. Sonuçta abi ben yapabiliyorsam herkes yapabilir. Ben bundan bir önceki işimde bunları hani yap deseler asla derdim. Ya hani muayeneye bile adamı arardım, aracı alırdı, işte bana yeni araç verirdi. Ben hiç muayene istasyonunun yüzünü bile görmedim adam akıllı. Sadece motosikletim için görmüştüm. Yani öğreniyorsunuz ya, yola çıkınca her şeyi öğrenmek zorunda olduğunuzu öğreniyorsunuz. O yüzden ben yapamam demeyin ne olur. Adım atın, gerisi gelir. Benim hala böyle kendi kafamda bahanelerim, işte vazgeçmek için birçok sebebim var ama ben vazgeçmeyeceğim abi. Ben bu çocukluk hayalim. 13-14 sene beklemişim şöyle bir hayat için. O yüzden bu kadar kolay vazgeçemem. Tüm yaşanmışlıklara rağmen direnmek zorundayım. Başarmak zorunda değilim ama ben bunun için savaşmak zorundayım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hayalinizle kalın. Hoşça kalın.